Tekotantik Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Tekotantik kanalı aslında bir internet kursudur. El sanatlarında birçok tekniği, birçok yeni fikirleri öğrenebileceğiniz, evinizde de rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir kursa kaydolduğunuzu düşünün arkadaşlar. Bunun için tabii ki abone olup zile basmanız yeterli. Bir önceki videomuzda yine kot pantolon parçasına bir işleme yöntemi göstermiştim size. Bu küçük bir işlemeydi başlangıç için. Bugün size yine kot kumaşının üzerine gül yapımını tarif etmek istiyorum. Bunun için yine eski pantolon parçasından gördüğünüz gibi bir parça kumaş keseceğim. Arkadaşlar benim atık malzeme kullanma sebebim yeni malzemelere masraf edip para verip yeni şeyler oluşturmaktansa eskileri yeniye çevirmeyi daha güzel bulmamdandır. Kullanılmayan eşyalarınızı farklı, hiç kimsede olmayan yeni eşyalara çevirmenin yollarını göstereceğim size. Ben bu işleme için yine elimdeki dikiş ipliklerinden kullanmayı düşünüyorum. Bakın böyle renk renk dikiş ipliklerim var benim. Bunları değerlendirmek istiyorum. Yeni iplik almak istemiyorum. Siz tabii ki merserize işleme iplikleri de alabilirsiniz. Evinizde el işi orlon ipliklerini de kullanabilirsiniz. Hatta oya ipliklerini bile bu teknikte kullanabilirsiniz arkadaşlar rahatlıkla. Tabii ki bu dikiş iplikleri ince olduğu için ben bunları 4 kat kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde ikiye katlıyorum. İğneye takıyorum. İlk önce yaprak desenimizin şeklini kumaşın arkasına çizmek istiyorum. Bu çizgileri takip edeceğiz çünkü. Ve böyle devam ediyorum. Çizgimizi takip ederek işlemeye bu şekilde yaprağımızı oluşturduktan sonra artık ipin çıktığı yere değil, ipliğin şu halkanın diğer tarafına batırıyorum ve yaprağı bitiriyorum. Ve düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar, mor bir gül yapmak istiyorum size. Bunun için ilk önce 5 adet çizgi oluşturacağım ipliğimle. Ortada yine tomurcuk için biraz mesafe bırakıyoruz. Bunu göz kararı yapıyorum. Siz de bunu kolaylıkla göz kararı yapabilirsiniz. Eğer zorlanırsanız biraz önce yaprakta gösterdiğim gibi kendinize kumaşın arkasına işaretler koyabilirsiniz kurşun kalemle. Bunun tek sayı olması gerekiyor. Bunu 7'ye çıkarabilirsiniz, 9'a çıkarabilirsiniz. Yapmak istediğiniz gülün büyüklüğüne göre. Ben 5'i tercih ediyorum küçük bir işleme göstereceğim için. Evet, 5 çizgimiz oluştu. Herhangi birinin tam dibinden iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Buradaki çizgimin iğneyi altından geçiriyorum. Şuradaki çizginin üstünden geçiriyorum. Yani bu çizgiye hiç dokunmuyorum. Bir sonraki çizginin tekrar altından geçiriyorum
Yine buna dokunmuyorum ve bir sonrakine geçiriyorum. Arkadaşlar bu şekilde ortada ipi topluyorum. Çok da fazla sıkmayacağım. Bunu mercerizeli ipliğinden yapınca çok daha belirgin oluyor. Ben size burada bir nevi teknik gösterme açısından bunu kullanıyorum. Tek sayı kullanmamızın sebebi çizgilerde, geçen sefer altından geçtiğimiz ipliğin bu sefer üstünden geçiyoruz. Üstünden geçtiğimizin altından geçiyoruz. Bu böyle, bu çizgileri takip ettiğiniz müddetçe arkadaşlar devam edip gidiyor. Çok da eğlenceli. Evet arkadaşlar, bakın gülümüz oluşmaya başladı. Bu şekilde iplik yaprak yaprak duruyor burada. Bu işlemi bu çizgilerimizi tamamen doldurana kadar devam ettireceğim. Ve gülümüz oluştu. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi tomurcuğuna geldi sıra. Ben hardal sarısı olan ipliğimi kullanmak istiyorum. Çünkü zıt renkleri işlemelerde kullanmayı çok seviyorum. Mor ile hardal sarısı yan yana birbirine yakıştırdığım bir ikilidir arkadaşlar. Tekrar ipimizi hazırlıyoruz. Tomurcuğunu da beraber yapalım. Bir önceki videomuzda tomurcuk yapmıştık arkadaşlar. Burada tekrar gösterelim. Tam ortadan ipliğimizi çıkardığımızda bakın şu şekilde şu elimle bu ipliği tutuyorum. İğneyi tam bu yönde tutuyorum. Bir sağa, bir sola doluyorum. İğneyi buraya sapladıktan sonra şu oluşturduğum düğümü şuradan çekerek dibe indiriyorum ve iğneyi çekiyorum. Bakın gülümüze uygun bir tomurcuğumuz oldu. Bunu tekrarlayalım bence. Biraz daha dolgun olsun tomurcuğumuz. Tekrar tarif ediyorum. İpliği bu şekilde tutuyorum. İğneyi de bu şekilde çarpı yapıyoruz. Sonra bir sağa sarıyorum. Bir sola sarıyorum. İğneyi batırıyorum. Bu tomurcuğu dibe indiriyorum ve iğneyi çekiyorum. Tomurcuk her yerde lazım olacak size. O yüzden tekrar gösteriyorum. Çok lazım olan bir teknik. İşte gülümüz hazır. Evet arkadaşlar, mesela leke olan bir kıyafetimize lekesini çıkaramadığımızda, çamaşır suyu dökülen bir pantolonumuzda ya da ufak sökükler olup diktiğimiz zaman kıyafetlerimizi üzerine kapatmakta, dikiş izini kapatmakta bu teknikleri kullanabiliriz. Tabii ki biz bu tekniklerle daha sonra takılar yapacağız, bileklikler yapacağız, kolyeler yapacağız. Çeşitli işlerde bu işleme tekniklerini kullanacağız. Tek Otantik Sanat Atölyesi internet kursumuza kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Kayıt için ne gerekli? Bize abone olmanız gerekli ve zile basmanız gerekli. Zile bastığınızda ben burada olacağım. Ayrıca yorumlarda öğrenmek istediğiniz teknikleri ya da evinizdeki malzemeleri nasıl değerlendirebileceğinizi sorarsanız bunlara da cevap vereceğim. Ve bu kanalın gidişatını, kursumuzun şeklini birlikte belirleyeceğiz arkadaşlar. Sizlere teşekkür ediyorum. Keyifli çalışmalar diliyorum.